Canım Atatürk, babamın babası dedem, İsmail Hakkı Veral. Charles, o zaman Prince Charles'tı. Şimdiki kral. Kralla beraber bir yemek yemiştik. Prince Abdullah, benim çok sevdiğim bir prens. Onunla Şeyh Muhammed'in tanışmasını sağlamıştık. Arabamı bekliyorum, validen gelecek. Nusret beni gördü. "Aa, Lale abla" diye hop 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 atlayaraktan merdivenlerden yanıma geldi ve elimden şeyleri almaya çalıştı çünkü bayağı ağırdı dosyalar. "Ya ablacığım" dedi, "daha ne yapıyorsun?" dedi, "daha nerelere çıkmak istiyorsun?" dedi, "yeter artık" dedi. Ben çok mutlu bir ailenin 3 kızından en büyüğüyüm. İstanbul'da doğdum, Bomonti'de ve bütün çocukluğum Erenköy'de geçti. Erenköy Şaşkın Bakkal. Oralarda geçti. İlkokul ve ortaokulla orada gittim. Ondan sonra koleje girdik, Robert Koleje. Ve en son yıllarına kadar oradaydım. Yani aşağı yukarı 19 yaşına kadar. Böyle yani çok çok tatlı bir çocukluğumuz ve gençliğimiz geçti İstanbul'da. Bu resimde gördüğünüz Atatürk, canım Atatürk ve benim babamın babası dedem İsmail Hakkı Veral. Kendisi Kütahya'nın senatördü ve Atatürk'le beraber oldukça zaman geçirmiş, çalışmış. Hatta ben doğduğum zaman, tabii o zaman Atatürk yok, ben doğduğum zaman babamlar ona işte böyle bir torunun oldu diye bir haber göndermişler dedeme. Ankara'daymış o zaman. İsmi koyulmamış daha. Dedem de arkadaşlarınla birlikte demiş ki ne olsun, isim ne olsun? Düşünmüşler. Osmanlı ve Türkiye tarihinin en mutlu zamanları neydi? Lale Devri. O zaman adını Lale koyalım demişler ve böylece Lale doğmuş. Babamın işleri zor gitmeye başlamıştı belli bir devrede. 16 yaşındaydım o zaman. Ailemize yardım etmemiz gerekiyordu. Her ne kadar okula gidiyorsak da biz ders vermeye başladık. Ben bilhassa İngilizce ve matematik dersleri vererekten bayağı iyi bir gelir sağladım. Para kazanma mecburiyeti lise zamanlarında da devam ettiği için ilk defa Türkiye'de Bosfor Turizm yoluyla Türk VIP turistleri Avrupa'ya gezmeye götürdüm. Ta Paris'e kadar Almanya, Paris, Avusturya'da eşlik ettim onlara ve aileme bu şekilde tekrardan bir kazanç sağlayabildim. Robert Kolej'den sonra ben Türkiye'den çıktım ve Avusturya'ya gittim. Orada Viyana'da Welthandel denilen bir üniversitede iletişim okudum. Business Development yani işletmecilik. Okul bittikten hemen sonra bir konferansta Lufthansa'daki insanlarla tanıştım ve onlar bana bir teklifte bulundular. Dediler ki Lufthansa'da hiçbir Türk hostesi yok. Sizin de kabiliyetiniz olduğunu tahmin ediyoruz. Sınavlara gelin girin Frankfurt'a. Ben de hemen trene bindim ve Avusturya'dan Frankfurt'a gittim. Sınavlara girdim, geçtim ve 5 yıllık hosteslik başladı Lufthansa'da. Tabii babam bundan hiç memnun değildi. Çünkü bana İstanbul'da çok güzel bir iş bulmuştu. İstanbul'a dönmemi istiyordu. Fakat ben de ona dedim ki bana para ver, dünyayı gezeyim. Para veremediğin halde ben de Lufthansa ile gezeceğim deyince o da tabii ki susmak mecburiyetinde kaldı. İlk 3 yıl kıtalar arasında hosteslik yaptım. Çok çok güzel bir devirdi. Ondan sonraki 2 yılda halkla ilişkileri aldılar beni. O bölüme çektiler. Onlar da herhalde sezdiler böyle bir kabiliyetim olduğunu ve Lufthansa'nın halkla ilişkilerini yaptım. Aynı zamanda hostesliğe devam tabii. O sırada eşimle tanışıyorum ve evleniyoruz ve ondan sonra da zaten dünya seyahatlerim devam ediyor. Eşim çalıştığı şirketteki yerinden dolayı birçok memleketlerde yıllarca kaldık. Hollandalıydı kendisi. İlk önce Uganda'ya gittik. Uganda'ya gittiğimiz zaman tam Idi Amin'in devrilmesinden sonraydı. Onun için çok zor bir devirdi. Hiçbir şey yoktu. Uganda'da hiçbir şey yoktu. Hatta ben Hollanda'dan Coca-Cola ekstraktını veyahut da yumurta tozunu omlet yapabilmek için beraberimde getirdim daha birçok şeyler. Tuvalet kağıtları, iplikler,
yok efendim iğneler. Aklınıza ne gelebilirse Hollanda'dan getirmek mecburiyetinde kaldım. Fakat çok çabuk uyum sağladık ama benim çalışmam lazımdı tabii. Bir gün aklıma koydum bir şey bulmam lazım diye. Eşim de bir oil şirketi oluyor galiba. Onun başındaydı. Onun daha doğrusu orada ilk açılışını yapmak için gitmişti. Ben de dedim onun bildiği, tanıdığı kim varsa ben de ona gidip bir şeyler söylemek istiyorum, bir şeyler etmek istiyorum. Ve Uganda Hava Yolları'nın CEO'sunu ziyaret ettim. Tabii benim adımı duyunca hemen içeri aldı. Eşimden dolayı tabii ki. Ve ona söylediğim şey şuydu. Ben sizin kızlarınızı ve erkek hosteslerinizi eğiteceğim. Bunun karşılığında hiç para istemiyorum sizden. Siz de bana her 2 haftada bir eşim ve benim için bilet sağlayacaksınız. İngiltere'ye gideceğim. Hafta sonunu orada geçireceğim. Sonradan tekrar Uganda'ya döneceğim. Ki böylece aylık diyelim yemek peyniriydi, sucuğuydu, ne aklınıza gelirse onu İngiltere'den alıp evimize getiriyorduk. Böyle 2 yıl geçti. Çok zordu, çok zordu. Yani hepimizde walkie-talkie'ler vardı. Birbirimizle o şekilde konuşuyorduk. Mesela ben markette olduğum zaman bir anda bir ateş sesi duyuyorsunuz. Vurulanlar oluyor. Ben walkie-talkie'mle adım Rimula 1'di. Rimula 1 beni arıyorlar. Ve hemen saklan diyorlar. Ben de pazardaki o tahtaların altına girip bu ateş kesilmesini beklerdim. Bittikten sonra güzel güzel çıkardık, arabamıza binerdik, tekrar evimize dönerdik. Alışmıştık ama ne kadar insan alışır Allah bilir. Ondan sonra tekrardan Hollanda'ya döndük ve ben orada bu sefer turizm üzerinde bir eğitim aldım. Ve zaten o sırada kızım doğdu derken Arjantin'e. Dünyanın en güzel yerlerinden biriydi. Benim ilk çalışmadığım memleket Arjantin olmuştur. Çünkü çocuğumla beraber çok olmak istedim. Çok küçüktü daha, 1 yaşındaydı. Orada da 4 yıl geçirdik. Arjantin'den sonra Mısır. Böyle diyorum çünkü o da çok zor bir memleketti o zaman benim için. İlk defa Araplarla beraber olacaktık. Oradaki kültüre alışacaktık. O da oldu esasında. Ama yine benim çalışmam lazımdı. Duramıyordum yerimde. Bu sefer de real estate'e girdim ve oldukça bina sattım. Hem apartman hem de bina, villa sattım. Edindiğim bütün kazancı da benim ortağım olan hanıma bağışladım ondan sonra. Orada herhangi bir şekilde çocuklara bağışlanması için içim rahattı. İçim rahattı. Kardeş, anacığımızla beraber Erenköy'deki evimizin önündeyiz. Burada da ben Erenköy'deki evde, bahçede. Burada ben ilkokulda. Neredeyim? Şuradayım. Oradan sonra Türkiye'ye döndük. O genel müdür olarak Türkiye'ye geldi ve ben de Türkiye'ye dönünce Swiss Otel'e girdim. Halkla ilişkiler müdürü olarak. Bir tanesi ve en önemlisi benim için Viyana Balosu'ydu. Viyana Balosu oldukça muhteşem bir olay oldu İstanbul'da 1992 yılında. Tüm gazeteler her tarafta duyuldu ve bütün İstanbul halkı oraya çocuklarını göndermek, orada dans etmelerini sağlayabilmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Ve biz de onları mümkün olduğu kadar ilgimize aldık ve cidden resimlerini göstereceğim sonra size. Çok tatlı anılarımız oldu. Ondan sonra orada yaptığım başka yine ilk de Türkiye'deki ilk dog show'du. O dog show da çok enteresandı. Kimse bilmiyor bunu tabii. Biz Swiss Otel'de bana dog show'un mühendisi dediler en sonunda. Tamamen başka. Viyana Balosu nerede, dog show nerede? Fakat bu çeşitli etkinlikleri yapmak bana çok zevk verdi. Rüya gibi balo.
İstanbul'da vals gecesi. Kuğuların gecesi. Baksana kızlarımıza. Dubai'deki dog show. Pardon, İstanbul'daki. Gazetede çıkmış şöyle. O zamanlar. Yarışmanın mimarları. Ben ve veteriner. Sonrası hiç sormayın. Sonrasında eşim bana bir sabah İstanbul'da benim sana bir haberim var, biz Suudi Arabistan'a gidiyoruz dediği zaman ne olduğumu şaşırmıştım ben. Çünkü Suudi Arabistan o zaman bayağı kapalı bir ülkeydi. Bugünkü gibi açık değildi, bugünkü gibi her şeyi bulamıyordunuz. Yine o memleketlerden, 3. sınıf memleketlerinden bir tanesiydi. Fakat yine Allah bana yardım etti. Daha gitmeden evvel bir headhunter beni buldu Riyad'dan. Ve kraliyet ailesinde çalışmaya başladım. Onların büyük bir kulübü vardı. O kulübe yönetimi için bana yaklaştılar ve kabul ettim. İlk 2 yıl Suudi Arabistan'da kapalı çarşaflar içinde. Kız ve çocuklardan sadece erkek, yani erkeklere izin verilmiyordu girmesine. Bu kulüp çok büyük çok önemli bir kulüptü. Dediğim gibi sadece çocuk ve hanımlar giriyor. Lisans dersleri var, tiyatrolar var, spa var, kuaför var. Var da var yani, yok. Yüzme havuzları var, kapalı, açık. Fakat dediğim gibi sırf kız ve çocuklar olduğu için erkekler maalesef güçlük çekiyordu buraya girmeyi, mecbur kaldıkları zaman. Ki ne zaman mecbur kalıyorlar? Elektrikler kesiliyor veyahut da bir yerde bir arıza oluyor. Büyük paravanlar vardı. Bu paravanları tutarlar, onun arkasında saklanaraktan o gidilecek yerlere giderlerdi. Biz sadece o paravanların altından 2 tane ayak ve bacak görürdük. Bayağı komikti esasında ama bu şekilde hiç olmasa girmiş oluyorlardı yani. Bir compound'da, yani etrafı duvarla sarılı bir grup evin içinde benim evim. O duvarlar arasında her şey yapılabiliyor. Fakat o duvarlardan dışarı çıktığımız zaman kapanmamız lazım. Araba kullanamıyoruz, devamlı şoförlerle her tarafa gitmemiz lazım. Şöyle, Arabistan'da ben çok mutluydum. Çok mutluydum. Bir yaz biz Londra'dayız, kızımla beraber Oxford Caddesi'nde yürüyoruz, eşim, ben, kızım. Baktım ki kızım devamlı böyle önünü kapıyor elleriyle. Dedim, yavrum niye kapıyorsun önünü? Mami dedi, göbeğin gözüküyor dedi. Tişörtle jean arasında. Dedim ne olacak? Hava sıcak, bir şey yok bunda. Yok, haram dedi. Olmaz dedi. Eyvah dedim ben bu. Galiba Suudi Arabistan'dan gitmemizin zamanı geldi. Ve eşime söyledim. Onun daha kalması gerekiyor. Biz 5 yılı bitirmiştik Suudi Arabistan'da. Ondan sonra artık oraya en yakın yere ben kızımı alıp gitmeye karar verdim. Eşim de bize her hafta sonlarında gelip görüyordu. Ama işte o kadar kolay olmuyor ayrılık. En sonunda bu da tabii ki bizim evliliğimizin sonuna sebep oldu maalesef. Suudi Arabistan'dan sonra Dubai'ye geldim. İlk bir yılda etrafı biraz inceledim, durumlar nedir diye. Ve bir gün gazetede Dubai Media City adında bir yerin açılacağını duydum. Burada o zaman PR çalışmaları yoktu fazla. 1999'dan bahsediyoruz. Ben bunu duyunca kalktım, hemen gittim. O kişilerle konuştum. Bana çok güzel haklar veriyorlar. Halkla ilişkiler zaten benim şeyim. Aman dedim, ben bunu tutarım ve burada bir şirket açmayı kolaylaştıracak bütün olaylar. Ve en sonunda 2001'de şirketimi açtım. Hatta benim şirketimle bana ortak olmak isteyen bir Suudi prens vardı. Fakat ben tek başıma açmayı tercih ettim. O da dedi ki, o zaman izin ver, şirketine ben isim koyayım.
Peki dedim, ravaj dedi. Ay dedim, ravaj nedir ki? Meğerse Türkçesi revaçmış, revaçta. İnşallah dedi hep revaçta kalırsın dedi. Bu şekilde yolumuza başladık. 18 sene şirketimle burada bayağı önemli şeyleri imzamızı attık, olayları imzamızı attık. Bayağı iyi tanındık, sevildik. En sonunda tabii 18 yıldan sonra belli bir yaşa geldim. Ben 65 yaşına gelince dedim artık şirketi kapatmanın zamanı geldi. Ve bu işi daha gençlere bırakmak benim için büyük bir zevk olacaktır diye kapıyı kapattık. Emekli olmaya esasında çok acayip bir şekilde karar verdim. Böyle bana bir ışık gibi geldi o. Bilirsiniz meşhur Nusret'imiz, memleketimizin medarı iftarı. Severim çok kendisini. Onun burada bir lokantası var. O lokantası Four Seasons Oteli'nin yanında. Ben de o sırada bundan yıllar evvel, 5 yıl evvel daha doğrusu, 6 yıl evvel o restorandan, o otelden çıkıyordum. Balo salonunda büyük bir konferans vardı. Elimde dolu dosyalar, arabamı bekliyorum, validen gelecek. Nusret beni gördü. "Aa, Lale abla" diye hop 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 atlayaraktan merdivenlerden yanıma geldi ve elimden şeyleri almaya çalıştı çünkü bayağı ağırdı dosyalar. "Ya ablacığım" dedi, "daha ne yapıyorsun?" dedi, "daha nerelere çıkmak istiyorsun?" dedi, "yeter artık" dedi. "Kendi hayatını yaşamaya bak, bırak artık bu işleri" falan deyince kafam bozuldu benim. "Nusret" dedim, "Allah aşkına kafamda bin tane iş var. Bırak beni gideyim" derken araba geldi. Ben arabaya bindim. Öpücükler, bay bay. Aşağı yukarı 300 metre gittim. Arabayı durdurdum. Ya dedim, bu çocuk bana ne diyor? Ne dedi bu bana? Boş ver dedim. İşe gittim tabii. İşe gidince zaten tekrardan gümbür gümbür her şeyler devam ediyor. Bu Mayıs ayındaydı. O yıl yazın İstanbul'a dönüyorum ben. Ve İstanbul'da devamlı Nusret'in söylediği bu laf. "Ya abla şu işi bırak artık. Kendine biraz bak." Belki de doğru söylüyor bu çocuk. Ben bu işte 43 yılımı sarf etmişim. Ve yapmadığım şey kalmadı yani bir yerde. Artık biraz da dünyayı istediğim gibi gezeyim, dinleneyim falan derken Eylül ayında geldi, Dubai'ye geleceğim. Uçakla karar verdim. Ben dedim şirketi kapatıyorum. Gittim şirkete, o zaman 20 kişiydik aşağı yukarı. Dedim, "Çocuklar size haberim var." Haberi verince herkes ağlamaya başladı. "Miss Lale, no" falan. Dedim, bitti. Aralıkta kapatıyoruz, bütün müşterilere mektup yazıyoruz, onlara 2 ay veriyoruz, kendilerine yeni bir şirket bulsunlar. Halkla ilişkiler şirketi. Ve cidden aralığın ortasında kapıları kapattık. Satmadım. Çünkü çok iyi bir teklif geldi. Fakat satınca tekrardan o işin başında benim 3 yıl kalmamı istediler. Ben bir gün bile kalmak istemedim. Birden bitti. O kadar mutluyum ki bıraktığıma. Şimdi torunlarımla beraberim. Kendime bakıyorum, bol bol yoga yapıyorum. Ve sizlerle beraber böyle karşılıklı sohbet ediyorum. Prensler, bu Dışişleri Prensi, bu da bana Ravaj ismini veren prens. Bakın kim çıktı. Londra'da şimdiki kral. Kralla beraber bir yemek yemiştik. Charles, o zaman Prens Charles'tı. Prens Abdullah, benim çok sevdiğim bir prens. Onunla Şeyh Muhammed'in tanışmasını sağlamıştık. Aston Martin, bu meşhur araba, onun Riyad'da açılışını yaptık. Ben de ilk defa bir balo salonunda Aston Martin'le gezdim. Dubai'de esasında biz şirket olarak, Ravaj olarak birçok ilke imza attık. Bunlardan ilki ve beni en çok etkileyen
Dubai'deki ilk Dubai Film Festivali'ni A'dan Z'ye kadar yapmamız olmuştur. 4000 kişinin katıldığı bu korkunç organizasyonda cidden çok çalıştık. 2004 yılında büyük bir başarıyla ilk festivali tamamladık. Ondan sonra zaten şey gibi gidiyor. İplik gibi gidiyor. Bir başarıya ulaştığınız zaman millet duyuyor, görüyor ve sizi tanıyor. 2 sene sonra Dubai DIFC yani Dubai Financial Center'ın açılışını yaptık. O da 2000 kişilik büyük bir olaydı. Dışarıdan şarkıcılar getirildi. Hep bunlar tabii ki hükümetle beraber, hep Şeyh Muhammed'in olduğu yerler. Onun için protokol çok önemliydi. Ve aynı zamanda oraya kimlerin çağrılacağı, VIP listeleri, onlar hepsi bizde olduğu için çok zorlanmadan büyük başarılara imzamızı attık. Bazı Türk müşterilerim de vardı. Mesela burada ilk defa Akbank'ı açtık. Sabancı kendisi geldi buraya ve uzun bir müddet, bayağı aşağı yukarı 2 hafta kaldı. Onun bütün görüşmeleri yapıldı. Ağoğlu buradaki ilk açılışını biz yaptık. Sonradan tekrardan müşterimizdi. Abu Dhabi'de ilk defa Abu Dhabi Art Festivali'ni onu da biz yaptık. Orada da çok iyiydik. Yani iyi derken bunu gururla söylüyorum çünkü bunu ben söylemiyorum. Bunu bana dışarıdan gelenler söylüyorlar. Söyledikçe tabii bizim de zevkimiz daha arttı. Daha büyük bir heyecanla işimize devam etmeye çalıştık. Vallahi her aldığım işte bir risk vardı. Yani şu daha büyük bir risk veyahut da bu daha büyük bir risk diyemeyeceğim. Çünkü küçük olsun, büyük olsun her iş benim için önemliydi. 4000 kişiye de hizmet verdik, 8 kişiye de hizmet verdik. Yani küçük bir gruba da. Japon Bankası'ydı, yok efendim Abu Dhabi'deki bütün Dışişleri Bakanlığı'nın konferanslarıydı. Başka bankalardı, otellerdi, restoranlardı. Benim için hepsi çok riskli işlerdir. Onun için böyle parmakla göstereceğim bir riskli iş yoktur. Fakat hepsini bir gözünden geçirirsem ilk defa ki yaptığımız konferans Abu Dhabi'de belki de en büyük riskli iş oydu. Çünkü 76 memleketten bireyler geldi ve hepsinin bayraklarıyla birlikte bayağı büyük bir Amerika ve Rusya'da ettiği bir atom konferansıydı. Atom üzerine security çok fazlaydı. Biz de tabii oldukça yorulduk ama en sonunda Amerika'dan o zamanki hatırlamıyorum şimdi kimdi President'tan bize bir teşekkür mektubu gelmiştir. O da bütün yorgunluğumuzu aldı tabii. Bakın çok fazla çocuklar, bunu gösteremeyeceğim hepsini. Bu işte DIFC dediğim Dubai Financial Center. Oraya ilk defa projeksiyonla ışıklandıran biz olmuştuk. 31 milyon dirham. 10'la çarp, Türk lirasını bulursun. 45 dakikada aldım. Açık arttırmayla. Bu bir otelin en üst katı. Açık. Bütün şeyhler meyikler. En öndekilerin hepsi bir şey verdiler. Halı verdi, yok efendim mücevher verdi, Kur'an verdiler. Kendi evlerinden aldım ben bunları. Ve en sonunda Şeyh Muhammed de Barcelona'da giydiği bir maç sırasında giydiği bir kazağı verdi. O kazak zaten. Burası DIFC, Dubai Financial Center. Açık arttırmayla paralar yukarı çıkarken biz burada olarak gösteriyoruz onu, otomatik olarak gösteriyoruz. Dönüm noktam Betül ablacığımla, Betül Mardin'le tanışmak, onunla beraber çalışmak ve onunla birlikte Türkiye'deki Viyana balosunu yapmaktır. En büyük zafer oradan gelmiştir bize ve ondan sonra zaten her şey birbirini takip ediyor. Ama Betül ablam kadar bana yol gösteren bir kişi olmamıştır hayatımda. Betül Mardin'le olan en tatlı anım esasında onun 80. yaşını Dubai'de kutlamamızdı. Oğlu Ömer Dormen, gelini Ayşe ile birlikte, Ayşe Arman, karar verdik bunu Dubai'de yapacağız ve bütün İstanbul'dan onun arkadaşları buraya gelecekler. Onun da organizasyonu bana verildi
Hep birlikte yaptık daha doğrusu Ayşe ile. Ve gala gecesinde, yani doğum gününün gala, tabii birçok olaylar oldu. Aşağı yukarı 80 kişi geldi İstanbul'dan. Gala gecesinde ona bir sürpriz yapmayı düşündük. Şöyle ki kendisi kendi davetiyesini hazırlamıştı. Davetiyenin üzerinde 3 tane çok meşhur eski şarkıcı. Frank Sinatra, hatırlayamıyorum öbür ikisini. Frank Sinatra, David something. Sonradan söyleyeceğim size. 3 kişi, çok dünyaca meşhur. Onların 3 tane resmini koymuştu, bir de kendisi. Dedi ki biz bu 3 tane, bu meşhur şarkıcının benzeyen insanlar vardır Amerika'da. Onların için sahneye çıkarlar bunlar. Biz onları bulalım, buraya getirtelim onları ve Betül ablaya bir sürpriz yapalım. Dean Martin, Frank Sinatra, Dean Martin, bir tane daha. Her neyse gelecek aklıma. Betül abla hiç söylemedik tabii bunu. Adamlarla kontağa geçildi, onları Ömer getirtti buraya ve o gece onlar geldiler, saklıyoruz onları bir tarafta. Yemekler yeniyor, pastalar kesilecek. Pasta tabii kim getirecek pastayı? Bu 3 tane şarkıcı getirirler. Saat tam 12'de pastayı. Betül abla onları ve tabii ki şarkı söylüyorlar. Onları görünce şaşırdı. Gözlerinden yaşlar aktı. Ve arka arkaya 5 defa içki aldı böyle. Hiç unutmayacağım. Sevincinden. Onun o sevincini hayat boyu unutmam. Çok güzel bir hatıraydı o bizim için.